Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Harika bir kurabiye tarifi ile geldim. Fırın kullanmadan tavada hazırlayabilirsiniz. O kadar lezzetli ki anlatamam. Tarifimize hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet tam yumurta, 1 paket vanilya. Hepsini yoğuralım. 5 çay bardağı unu azar azar ekleyelim. Yarım paket kabartma tozu. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, tezgah üzerine aldım ve toparlanana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumu fırın kağıdı üzerine alıyorum. Tekrardan bir fırın kağıdı kapatarak ince olana kadar hamurumuzu oklava veya merdane yardımıyla açalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, bu incelik yeterlidir. Bir su bardağı yardımıyla kurabiyelerimi yuvarlak olacak şekilde kesiyorum. Bardak yerine farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Tercihe bağlı. Evet, kurabiyelerin hepsini bardak yardımıyla kestim ve dikkatli bir şekilde yuvarlakları diğer fırın kağıdının üzerine alıyorum. Kalan hamurları da tekrardan toparlayarak açabilirsiniz. 2 tane sıcak tavanın üzerine pasta kalıbının tabanını yerleştirdim. Üzerine kurabiye hamurlarını yerleştiriyorum. Tavanınızı çok az yağ ile de yağlayabilirsiniz. Tavanı kapatıyorum. Orta ateşte üzerleri kuruyana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, kalan hamurları da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Toparladığım hamuru da bardak yardımıyla kesiyorum. Evet, kurabiyelerimi kontrol ediyorum. Pişmemişler. Kapaklarını kapatarak pişirmeye devam edelim. Evet, kontrol ediyorum. Dikkatli bir şekilde bir bıçak veya spatula yardımıyla kurabiyelerimizi ters çevirelim. Çok naziktir. Dikkatli bir şekilde çevirmeye özen gösterelim. Dağılanlar da olursa hiç korkmayın. Daha farklı bir tarifte değerlendirebilirsiniz. Evet, diğer tavayı da aynı şekilde ters çevirerek pişirme işlemine devam ediyorum. Pişen kurabiyelerimi servis tabağına alarak soğutmaya bırakıyorum. Fırında yaptığınız kıyır kıyır kurabiyeleri tavada da hazırlayabilirsiniz. Evet, daha büyük bir tavaya geçiyorum. Alt tabanından da fırın kağıdı kullanarak üzerine kurabiyelerimi yerleştiriyorum.
Kapağını kapatarak orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Ara sıra kapakları mutlaka silelim. Evet, pişen kurabiyelerimi ters çeviriyorum. Diğer taraflarını da pişirmeye bırakalım. Evet, kurabiyelerim hazır. Üzerini kaplamak için şöyle bir kase dolusu bitter çikolatayı ince ince doğradım. Geniş bir kasenin içine alıyorum. Sıcak suyun üzerine kasemizi oturtturarak benmari usulü eritelim. Evet, şöyle ara sıra da karıştıralım. Kurabiyelerimi düz bir zeminin üzerine alıyorum. Kurabiyelerin üzerine fındık kreması vardı evde. Şöyle bolca orta kısmına dökerek sürüyorum. Kahvaltılık çikolata, fıstık ezmesi, fındık ezmesi ya da daha farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Evet, üzerlerine tekrardan kurabiye alarak kapatalım. Beş dakika buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Çikolatamızı pürüzsüz olana kadar eritelim. Evet, bitter çikolatalı. Hepsini erittim. Hazırlar. Kurabiyelerin her tarafını çikolata ile kaplıyorum. Fırın kağıdını üzerine alıyorum. Tüm kurabiyeleri aynı yöntemle çikolata ile kaplamaya devam ediyorum. Kurabiyelerimin hepsi hazır. Çikolataları donana kadar buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Kalan çikolatayı küçük bir poşetin içine aldım ve üzerlerine sıkıyorum. Tekrar da buzdolabında dinlenmeleri için kaldırıyorum. Evet, kurabiyelerim hazır. Servis tabağına alıyorum. Dışı çikolatalı, arası fındık ezmeli, kıyır kıyır kurabiyelerimiz yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.